Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde de size bir önceki bölümde yaptığımız hırkanın içine bluz çalışması yapacağız. Yine 90 ilmek başladım. Aynı şekilde örneğimi kurdum. 1, 2, 3, 4 tane örnek yaptım. Daha sonra bir sırada bej renkli ipimle gittim geldim. Üst tarafını direkt krem rengi, yani beyaza yakın krem rengi ipimle devam ettim. Şöyle göstereyim ben size. 90 ilmek olarak başladım. 45 santim boyunca ördüm. Şimdi kol kesintilerini yapacağız. Hem sağdan hem soldan. 4, 3, 2, 1, 1 olarak. Yani 11 ilmek soldan, 11 ilmek sağdan kesme işlemi yapacağız. Hemen kesmeye başlayalım. Bu bluzun, hırkanın boy uzunluğu tamamen size kalmış arkadaşlar. Daha da uzatabilirsiniz. Şimdi ikisini bir aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek kesme yaptım. Ve devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz örgü örerek bitiriyorum. Arka tarafa geldiğimiz zaman 4 ilmekte bu kenarda kesiyoruz. İkisini bir aldım. 1, 2, 3, 4. 4 ilmek kestim. Örgüme devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimizde dönüşte 3 ilmek kesmemiz gerekiyor. O 3 ilmeğin bir ilmeğini böyle arka tarafta son 2 ilmeği alarak kestim. Geri dönüyorum. 2 ilmek de buradan keserek 3 ilmek kesmiş olacağız. 1, 2. Toplamda 4 ve 3 kestik. Şimdi devam ediyorum. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yine aynı şekilde buradaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir kesme yaptım. Geri dönüyorum. 2 ilmeği birlikte aldım. Bir tane daha kesiyorum. Toplamda 3 ilmek de bu tarafta kesmiş olduk. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman yine sondaki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir ilmek kestim. Ön yüze geliyorum. Bir ilmek de bu yönde kesiyorum. Ve toplamda 2 ilmek de burada kesmiş olduk. Bir önden bir arkadan kesmemizin nedeni arkadaşlar şu arasının çok düzgün şekilde çıkması. Yani eğer 2 ilmeği sadece ön yüzde yapsaydık şuralarda bir açıklıklar kalacaktı. Şimdi 2 ilmeği kestim. Diğer başta da aynı şekilde 2 ilmek keseceğiz. Sıranın sonunda yine kalan 2 ilmeği birlikte alıyorum. Birinci kesmemiz. Geri dönüyorum. Bir ilmek de arka taraftan kesiyorum. 2 ilmek de buradan kesmiş olduk.
Artık son kesmemizi yapacağız. 1 ve 1 olarak arkada bir ilmek, sondaki 2 ilmeği bir alıyorum. Ön yüze dönüyorum ve bir ilmek de yine bu taraftan kesiyorum. Sağ tarafın kesmesi bitmiş olacak. Şimdi devam edelim. Diğer tarafında 1 ve 1 ilmeğini keselim. Örgümüze devam edeceğiz. Sıranın sonunda yine 2 ilmeği birlikte aldım. Bir kesme. Bir de arka tarafta bir ilmek kesiyorum. Ve bu tarafında kol altı kesme sayılarımız bitmiş oluyor. On bir ilmek sağ tarafta kesme yaptık. 11 ilmek de sol tarafta kesme yaptık. Şimdi şişimizde 68 ilmeğimiz kaldı. Bu 68 ilmeği yaka oyuntumuz olana kadar, yani kolları 4 3 2 1 1 kestik. Şimdi devam ediyoruz. Şuradaki yaka oyuntumuz olana kadar örgümüze düz örgü olarak devam edeceğiz. Yaklaşık bir 10-11 santim kadar örebiliriz. Yani oraya gelince santim vereceğim. Oraya kadar düz bir şekilde devam edelim. Şimdi kesmeye yaptığımız yerden itibaren şöyle tutayım arkadaşlar. 11,5-12 santime yakın ördüm. Yani tam ilk kesmeye başladığımız yerden. Şimdi yaka oyuntusu yapacağız. Yaka oyuntumuzda da ortada 12 ilmek, sağda ve solda 5 3 1 olarak kesmelerimizi yapacağız. Şimdi 19 ilmek ve şuradaki 9 ilmek örüp arada 12 ilmek keseceğiz. Yani 19, 9 daha 28 ilmek ördüm. Şimdi 28 ilmekten sonra bu arada 12 ilmek kesme yapıyoruz. Yine ikisini bir aldım. Bir takıyorum. Yanındakiyle beraber 2 takıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ilmek kesmemizi yaptık. Şimdi diğer tarafta da 28 ilmeğimiz kaldı. Bu 28 ilmeği örüyorum ve tekrar yaka tarafına doğru geri geleceğim. ...28 ilmeğimi ördüm ve tekrar yaka tarafına giderken bir ilmek bu tarafta, 4 ilmek de diğer tarafta olmak üzere 5 ilmek kesme yapacağız. Ve son 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane kesme yaptım.
Dönüyorum. Şu ilmeği şöyle düzeltiyorum. 4 ilmek de burada kesiyorum. 1 2 3 4 ve yine devam ediyorum. Pardon. Evet arkadaşlar. 5 ilmeği kestik. Şimdi de keseceğimiz 3 ilmeğin bir tanesini arka tarafta, 2 tanesini de ön tarafta keseceğiz. Evet. Kalan son 2 ilmeğimi birlikte alıyorum. Bir tane kesmeyi yaptım. Dönüyorum. 1 2 tane de bu yönde kesmemizi yaptık. 3 ilmek kesmiş olduk. Devam ediyoruz ve bir ilmek daha keseceğiz arka tarafta. Yaka kesme işimiz bitmiş olacak. Son bir ilmeğimiz kaldı. Onu da bu yönde kesiyorum ve buradaki kesme işlemimiz bitti. ...19 ilmeğimiz kaldı. Bu 19 ilmeğimizi kol boyumuz olana kadar devam ediyoruz. Şimdi ilk kolu kestiğimiz yerden itibaren şöyle tutuyorum. ...20 santim olana kadar ördüm. Ve arkayla birebir ekleyeceğim için burada ipimi kesiyorum. Bu omzumuz bitti. Şimdi diğer tarafı yapacağız. Direkt başlarsak arkadaşlar şurada şöyle bir açıklık oluyor. Onun için şu araya giriyorum. Şuradan bir ilmek çıkaracağım. Şöyle bir birleştirme yapmış olacağız. Şimdi bu yönde direkt 5 ilmek keserek başlıyoruz. Fakat ekstra bir tane ilmeğimiz vardı. Yani onu saymıyorum. 2 ilmek kesiyormuş gibi 3 ilmeği alıyorum ama şuradaki ana 2 ilmeğimiz, bir ilmek kesmiş olacağız. 1 2 3 4 5. Devam ediyorum ve tekrar yaka tarafına geliyorum.
Şimdi 5 ilmek kestik. 3 ilmeğin bir ilmeğini bu yönde kesiyorum. İki ilmeğini de arka tarafta keserek 3 ilmeği tamamlıyorum. 1 2 Kesilecek bir ilmeğimiz kaldı. Onu da bu yönde kesiyorum ve kesme işlemimiz bitmiş oluyor. Şişimizde 19 ilmek kaldı. Bunu yine ilk kestiğimiz yerden itibaren 20 santim olana kadar devam edeceğiz. Yani diğer tarafta eşit olacak. Şimdi burayı da tamamlayalım. Bu arada arkayı da örelim. Arkayı da enseye kadar, yani komple 4 3 2 pardon, neydi, 4 3 2 1 1 kestikten sonra arkayı yine 20 santim olana kadar arka parçamızı da hazırlayalım. Evet, arka parçayı da aynı şekilde ördüm. Kolu kestikten sonra 20 santim oluncaya kadar da düz örgü ördüm. Şimdi ön parçalarımız şişte bekliyordu. Onu şöyle alıyorum, düz yönleri birbirine bakacak şekilde. Şöyle ekleme yapacağız. 19 ilmeğimiz vardı omuzda. Arka parçadan da 19 ilmeği karşılıklı ekleyeceğiz. Ön şişten bir ilmek aldım. Arka şişteki bir ilmeği de alıyorum. İkisini beraber ördüm ve şişten çıkartıyorum. Şimdi yanındaki hem ön şişten hem arka şişten birer ilmek alarak ikisini beraber ördüm, çıkardım. Arkadaki ilmekten çıkartıyorum. Böyle birebir ekleyeceğiz arkadaşlar ilmekleri. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşı taraftan alıyorum. Ve arkadaki ilmekten de geçiriyorum. Evet, buradaki 19 ilmeği böyle tek tek karşılıklı alarak ekledik. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da ekledim. Bir omuzu eklemiş olduk. Bakın şurada bir göstereyim.
eklemesini. Şimdi bu arada arka parçamızda 19 ilmek kalana kadar, yani arada 30 ilmek kesme yapacağız. Kesmeyi de şöyle örerek kesiyorum. Ters örgüde olduğum için ters örüyorum. İçinden geçiriyorum. Hem örüyorum hem ilmeği arkadan içinden geçirerek kesme yapıyorum. 30 ilmeği keselim, 19 ilmeğimiz kalacak. Evet, arada 30 ilmeği kestim. Şişimde 19 tane ilmek kaldı. Şimdi diğer öndeki parçayı alıyorum. Yine aynı şekilde bu tarafı da birebir ekleyerek buranın da birleştirmesini yapmış olacağız. Evet, omuzları birleştirdik arkadaşlar. Şimdi ister yakadan başlayın, ister koldan. Ben önce kolların ilmeklerini almak istiyorum. Ee, Diğer renkli ipimize geçiyoruz. Şimdi kol altında kestiğimiz yerden omuza kadar kaç ilmek alıyorsak şuradaki ekleme yerine diğer tarafa da aynı sayıda ilmek alacağız. Şimdi hemen ilk 4 kestiğimiz yerden başlıyorum. Şuradan bir ilmek çıkartayım. Hatta şuraya bir düğüm atalım arkadaşlar. Şimdi bütün bu kenarlardan omuza kadar ilmek çıkartacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi bu ilk kol altından başladık. Şu omuz birleştirme noktasına kadar 34 tane ilmek aldım. Daha doğrusu 33 tane bu tarafta aldım. Şimdi bir tane tepede aldım. Diğer tarafa geçiyorum. Buradan da 33 tane ilmek alacağım. İlmeklerimi çıkardım. Toplamda 67 tane ilmeğim var. Aynı hırkanın ilk sırasında yaptığımız gibi ilk sıra ters, ikinci sıra ters. O şekilde, yani şu ilk başta yaptığımız işlemi yapacağız. Hırkanın kenarına da yapmıştık. Bu sırayı ters gidiyorum. Ön yüze geldik. Yine ters örgü yapıyorum.
Arka tarafa geldik. Bu sıra düz örgü yapıyorum. Şimdi ön tarafa geldik. 2 sıra düzümüz çıktı. 2 sıra tersimiz çıktı. Şimdi 2 sırada düz çıkacak şekilde bu sıra düz ve arka tarafında ters olarak tekrar sıra başına geliyoruz. Yani burada düz örgü yapıyoruz. Arka tarafında da ters örgü yaparak sıranın başına kadar geliyoruz. Tekrar ön yüze geldik. Artık kesmesini yapacağız kenarların. Yani 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz çıktıktan sonra bütün ilmeklerimi keserek bitiriyorum. Evet, kol kenarımız bitti. Aynı şekilde ben diğer tarafı da yaptım. 2 kol kenarını. Şimdi yakadan ilmek alıp yaka etrafını yapacağız. Dediğim gibi yaka etrafına misinalı şişle ilmek alacağım. Ben şimdi komple ilmeğimi alayım. Şu arka sırttan başlayarak alacağım. Daha sonra ön tarafını. Hemen şu omuz dikişinden başlıyorum. Bir tane ilmek aldım. Bu şekilde komple etrafından alarak yaka etrafında istediğiniz gibi örebilirsiniz arkadaşlar. İster 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak bitireceğim ben. Ama siz dilerseniz böyle sadece düz örgü yapıp kıvrılmasını da sağlayabilirsiniz. Yakayı da tamamlayalım. Bu rezimiz bitmiş olacak. Yakadan ben 92 ilmek aldım ama hani bir iki ilmek eksik veya fazla almanız çok önemli değil. Yine aynı şekilde 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz yapıp daha sonra da düz bir şekilde kestim. Yan dikişlerini de tamamladım. Bu rezimiz bitmiş oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.